Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle birlikte yaza yakışık çok hafif çilekli sütlü tatlı tarifi hazırlayacağız. Hem de çilek jölemizi hazır kullanmayacağız. Katkısız bir şekilde evde kendimiz hazırlayacağız. Evet, dilerseniz tarifimize geçelim. Fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Malzemelerimin de sırası geldikçe sizlerle tek tek paylaşacağım. Evet, öncelikle çilek jölemizi hazırlamakla başlayalım. Tenceremin içine 1 bardak su ilave ediyorum. Üzerine yarım bardak şeker ilave ediyorum. Evet, şekerim eriyene kadar karıştıracağım. Sonra ocağımın üzerine alacağım. Evet, tamam, yeterli. Şekerimiz tamamen eridi. Ocağımızın üzerine alalım. Evet, şerbetimiz kaynarken biz de çileklerimizi doğrayalım. Evet, çileklerimizi bu şekilde incecik doğrayalım. Evet, tamam, bütün çileklerimi sizlere gösterdiğim gibi ince olacak şekilde doğradım. Hemen böyle yan tarafa alıyorum çileğimi. Evet, biz de jölemizin nişastasını hazırlayalım. Burada 1 yemek kaşığı buğday nişastam var. Hemen üzerine yarım çay bardağı su ilave ediyorum ve nişastamı su ile açacağım. Evet, tamam, pürüzsüz hale gelinceye kadar nişastamı açtım. Evet, şerbetimiz 10 dakikadır kaynıyor. Şimdi nişastamız ve çileğimizi ilave edelim. Evet, ben böyle 1 topak limon ekşisi atıyorum. Sizler dilerseniz taze limon da kullanabilirsiniz. 2-3 damla. Benim evde olmadığı için ben limon tuzu kullanmak istedim. Evet, şimdi nişastamızı ilave edelim. Evet, şimdi çileğimi ilave etmeden önce 1-2 dakika nişastamla pişireceğim. Sonra çileğimi ilave edeceğim. Evet, hemen şöyle kıvamını göstereyim. 1-2 dakikada nişastamla pişirdim. Şimdi çileğimi ilave ediyorum. Evet, şimdi 5 dakikada çileğimle pişireceğim. Sonra ocağımın altını kapatıp soğumaya bırakacağım, bilginize. Evet, çilek jölemiz pişti. Daha yeni ocağımın üzerinden aldım. Hemen şöyle kıvamını da göstereyim sizlere. Yani o kadar güzel oldu ki kesinlikle marketten almanıza gerek yok. Bütün sütlü tatlılarınızda kullanabileceğiniz çilek jöle tarifi oldu arkadaşlar. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, hemen böyle yan tarafa alıyorum. Dilerseniz muhallebimizi hazırlayalım. Muhallebimiz için 1 litre sütüm var. Tenceremin içinde 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı buğday nişastası ilave ediyorum. 1 bardak şeker ilave ediyorum. Pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştıracağım. Kalan malzemelerimizi de sırası geldiğinde muhallebimize ilave edeceğim, bilginize. Evet, tamam, pürüzsüz hale gelinceye kadar çırptım. Ocağımızın üzerine alabiliriz. Evet, şimdi muhallebimi orta ateşte sürekli karıştırıp kıvam almasını sağlayacağım, bilginize. Yani muhallebimizin sürekli karıştırıp da pişirilmesi lazım arkadaşlar. Kesinlikle bu aşamasına çok dikkat edin. Çünkü neden derseniz dibine tutarsa güzel bir kaliteli muhallebi elde edemeyiz, bilginize. Evet, muhallebimiz kıvam aldı. Göz göz olmaya da başladı. Bu aşamada margarinimizi ve vanilyamızı ilave edeceğiz. Evet, ben margarin kullandım ama sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış.
Evet, şimdi karıştıralım ve vanilyamız ve margarinimiz iyice erisin. Evet, şimdi muhallebimi bir 5 dakika daha pişirip ocağımın üzerinden alacağım, bilginize. Evet, muhallebimiz pişti. Daha yeni ocağımın üzerinden aldım. Şimdi böyle ara ara karıştırıp tamamen soğumasını sağlayacağım. Kesinlikle muhallebimizin üzerinin kabuk bağlamaması lazım arkadaşlar. Bu püf noktasına da dikkat ederseniz çok güzel bir sütlü tatlı elde edersiniz. Çünkü muhallebimiz kabuk bağlarsa güzel bir muhallebi elde edemeyiz, bilginize. Evet, muhallebim tamamen soğudu. Şimdi üzerine bir paket krem şantimi ilave ediyorum. Yan tarafta bir 5 dakika pürüzsüz hale gelinceye kadar mikserimle çırpacağım, bilginize. Evet, bir 5 dakika muhallebimi mikserimden geçirdim pürüzsüz hale gelinceye kadar. Hemen şöyle kıvamını da göstereyim. Evet, muhallebimizin kıvamının bu şekilde olması lazım arkadaşlar. Yani biraz akışkan olması lazım. Diğer türlüsü böyle lapa gibi çok katı bir muhallebi olursa tatlımızdan güzel sonuçlar alamayız. Birazcık bu şekilde akışkan olması lazım muhallebimizin, bilginize. Evet, hemen böyle yan tarafa alıyorum ve servis bardaklarımın içine ilave edeceğim. Evet, şimdi kaşığımızla bu şekilde düzleyelim. Çileğimizi ilave ettiğimizde şekli güzel dursun. Evet, tamam. Evet, şimdi çilek jölemizi ilave edelim. Öncesinde bir karıştıralım. Böyle 2 yemek kaşığı olacak şekilde ilave edelim. Evet, kalanla da bardaklarımın üzerine paylaştıracağım. Evet, şimdi dolabımın alt kısmında yarım saat tatlımı dinlendireceğim. Sonra iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım, bilginize. Evet, tatlımız dinlendi. Dilerseniz iç dokusuna geçelim. Hemen böyle yakından göstermek istiyorum. Tatlımın güzelliğini daha yakından görün diye. Evet, şimdi dolaba girerken 6 taneydi. Karşımıza gelen bir tane diye düşüneceksiniz. Hemen açıklıyorum arkadaşlar. Ani misafirlerim geldi. Misafirlerime ikram ettim. Misafirlerim tatlımın lezzetine hayran kaldılar. Eminim ki sizler de beğeneceksiniz ve kesinlikle vazgeçemeyeceğiniz bir sütlü tatlı tarifi olacak. Hemen böyle kaşığıma da alıp göstermek istiyorum. Yani muhallebisiyle, çilek jölesiyle kesinlikle harika ötesi bir sütlü tatlı tarifi oldu.
hepinize tavsiye edebileceğim ve asla kaçırmanızı istemeyeceğim bir lezzet kesinlikle. Sizler de deneyince tatlımın lezzetine hayran kalacaksınız ve kesinlikle başka sütlü tatlı tarifi aramayacaksınız. Üstüne bastıra bastıra söylüyorum arkadaşlar ve beğenmediğim ve tüketmediğim hiçbir tarifimi siz değerli takipçilerimle paylaşmıyorum. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz ve gönül rahatlığıyla ailenizin ve misafirlerinizin karşısına sunabilirsiniz. Videomun arasındaki vermiş olduğum püf noktalarına dikkat ettiğiniz müddetçe benim gibi böyle çok güzel bir tatlı tarifi elde edeceğinizden emin olabilirsiniz. Evet, sizler son dakikalarını izlerken tarifimin ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Hala kanalıma abone değilseniz ve beni buraya kadar izlediyseniz bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Bana da destek vermiş olursunuz. Yine tariflerimi sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz. Beni de çok mutlu edersiniz. Yine aklınıza takılan soru işaretleri olursa tarifimle alakalı videomun altındaki yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da belirtmek istedim. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.